Opel Mokka X. Ne kadar çok Mokka var. Bu kadar çok Mokka var. Niye iki kişiye bir tane araba düşüyor? 3 günlük bir planımız var arkadaşlar. Bugün biraz kullanacağız. Biraz offroad yapacağız. Ama yumuşak offroad yapacağız. Şöyle farlarını da göstereyim. Acayip güzel farları var yalnız. LED onlar değil mi? Hey yavrum benim. Yarın bütün gün boşuz. Gördüğünüz üzere direksiyonu Eren kaptı. Hep böyle oluyor. Hep böyle yapıyor. Ama yarın bütün gün boşuz. Ha ha ha. O zaman başlayalım. Lastikler enteresan. Premium Contact 2. Bundan son 5'i çıktı biliyoruz. Eski bir lastik. Ama tabii buradaki arabalarda bu olabilir. Türkiye'ye belki farklı lastik gelir. Arkadaşlar efsane bir yere geldik. Yani yemek yiyeceğim yiyemiyorum. Bakar mısınız şuraya? Böyle Uncharted falan oynarken gördüğünüz manzaralar sadece bunlar. Yani artık yalnızca bilgisayar oyunlarında görüyoruz bunları. Tabii hakkını yemeyelim yani. Anadolu'da da var böyle yerler de. İstanbul'da maalesef bunlardan çok uzaktayız. Şimdi burası tatlı. Eren Bey, altı kısır, üstü profiterol. Tabii. Özel tekniği var onun. Burası şimdi nedir abi? Restoran mı? Evet. Keşke her restoran böyle olsa. Basın bülteni en sevdiğimiz. Şimdi mavisiyle beraberiz arkadaşlar. Biraz maviyi kurcalayacağız. Bagajdan başlamayalım. Hele şurada Eren varken. Kaçalım. Kaç. Ya aslında önce koltuğu göstermek lazım. Koltuk arkadaşlar böyle bir koltuk. Yani deri bu. Bunların hepsinin donanımı aynı. Deri tabii en üst pakette geliyor. Sunumda dediler ki bu AGR diye bir sertifikadan geçmiş gibi bir sertifikaya sahipmiş galiba. Bu sınıftaki tek bu sertifikaya sahip, yani bu onaya sahip koltuklarmış. Sözünüzü ortopedik koltuklar bunlar ve güzel koltuklar. Şu ana kadar çok fazla yol kat etmedik. Yani birkaç saat geçtikten sonra yarın falan tekrar zaten çekime devam ederiz. Şunu bir çalıştıralım. Çalıştırdık. Bunlar kadranlarımız. Buradaki ekran güzel. Yani dijital bir ekran var. Burada klimalar var. Klima kumandalarını kapatmamız. Ya işte bunu sevmiyorum. Bunun off düğmesi yok. Sürekli buna mı basmam gerekiyor benim? Off düğmesi olmayan klimaları sevmiyorum. Kapandı. Bu ekranın içinde ne var? Şuradan ayarlanıyor. Bu kolu zaten biliyorsunuz Astra'larda, Insignia'larda falan da buna benzer bir kol var. Çözünürlüğü falan da güzel. Astra'ya zaten aynı ekran var. Astra'ya bir sürü tarafı ortak. Orta konsolda şöyle baktığım zaman arkadaşlar. Astra'ya burası hemen aynı. Burada böyle bir tane göz var ve bu göz şöyle dikkat edecek olursanız bayağı derin. AUX var, USB var, bir de 12 volt priz var. Onu görebilir misiniz? Şöyle aşağıya eğer indirirsem buradan görüyorsunuz. Onun dışında ne var? Burada gözümüz var. Bunlar zaten evvelinden bildiğiniz şeyler. Yani bu esasında tabii makyajlı Mokka. O yüzden çok böyle orijinal, çok cins değişik şeyler yok. Özellikle ekranlara çok kasmışlar ki hakikaten zaten ekranlar zamanla fazlasıyla ayak uydurmuş vaziyette. Buralar falan komple deri. Yukarısı da yumuşak. Bayağı kaliteli. Aşağı indiğiniz zaman tabii sertlik başlıyor. Böyle bir torpidomuz var. Özellikle üzerinde durdukları şeyler OnStar. Buradaki OnStar. Bu Sus. Bay bay. Bu arkadaşlar yani Wi-Fi mevzusu 2018'den sonra ancak Türkiye gelecekmiş. Türkiye'de o altyapı yokmuş. Ama biz şu anda İskoçya'dayız, Edinburgh'dayız ve burada o altyapı var. Ve şu anda İskoçya'da bu altyapıya sahip olmaktan, bu Wi-Fi bağlantısına sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. İnternet güzel bir şey. OnStar'ın aynı zamanda tabii GM ilk OnStar'ı çıkarttığında şu tepede gördüğünüz düğme ile beraber ilk yardım amacıyla çıkartmışlardı bunu. BMW testinde 1.16 testinde 1.18 miydi yoksa? O testte Doğan da zaten Sinan ona benzer bir şey. Hayır arama istemiyorum. Neyse buna basarsanız kaza falan yaptıysanız ya da canınız sıkılırsa ki canınız sıkılırsa aramayın. SOS var, işte OnStar var. 7/24 arkadaşlar. O düğmeye bastığınız zaman karşınıza mutlaka biri çıkıyor ve bir arabada bir arıza varsa ya da kaza maza yapmışsanız canlı destek alabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Onun dışında led farlar var. Bu arada anahtarını da göstereyim. Merak ediyorsunuz ki güzel bir anahtarı var. Şöyle bir anahtarı var. Böyle. Arkası da böyle. Anahtarsız girişi var. Anahtarsız çalıştırması var. Düzgün çalışıyor. Anahtarsız giriş
O düğmeler, dışarıdaki düğmeler burada arkada da var. Arka kapılarda da var. Genelde sadece ön kapılara koyuyorlar. Arkaya geçelim. Ön koltuk bana göre ayarlı. Diz mesafesi şu şekilde. Buradan gözüktüğü şekilde. Böyle. Başta böyle. Baş bayağı iyi. Diz, yani bu bir B SUV. B crossover. Dolayısıyla o standartlarda çok geniş değil ama baş iyi. Neyimiz var? Sevdiğimiz kol dayamamız var. Burada da arkadaşlar 12 volt priz koymuşlar. Bu da Stefane diye bir arkadaşın numarası. Canınız sıkılırsa OnStar yerine kendisini arayabilirsiniz. Aramayın. Şaka yaptım. Bagaja bakalım. Şunlar da soplayanlarımız. Diyorlardı takipçiler işte valizle falan bagaj şeyini gösterseniz keşke diye. Halihazırda valizimiz var. İlk defa dolu bir bagajla karşı karşıyayız. Yani böyle 2 tane büyük valiz, bir tane orta boyutta valizi almış vaziyette. Burada ne var? GM'in bir takım stepneleri ve işte ilk yardım kitleri falan var. Burada da gene ilk yardımla alakalı bir çantamız var. Burada da herhalde tam boş stepne vardır diye tahmin ediyorum. Bakayım açabilecek miyim? Stepne yok. Onun yerine koskocaman bir, görebiliyor musunuz bilmiyorum, koskocaman bir saklama alanı var ki bu normal bagajın yarısı kadar falan arkadaşlar. Orada bir alan var. İskoçya'nın havası arkadaşlar. Yağmur yağmaya başladı. Şimdi kahve molası verdik. Burası da kahve molası. Mola yerimiz. Eat, drink, sleep. Keşke yapabilsek. Allah, onlar ne? Beze mi? Hay. Şimdi arkadaşlar konfordan itibaren arabayı anlatmaya devam edeceğiz. Ve gördüğünüz üzere yarı offroad, çıtır offroad, çıtır arazi parkurumuz var. İskoçya'nın Edinburgh değil, nasıl okunuyor? Edinburgh diye değişik bir telaffuzu var. Oranın ormanlarında içerisinde arabayı anlatmaya devam edeceğiz. Bu araba tabii arkadaşlar 4 çeker olduğu için kamerayı da oraya koydum ama bilmiyorum sizin için ne kadar uygun oldu. Ama yolu görmeniz lazım. Tek kameramız var. Arada jump cut dediğimiz, Utku'nun öyle söylediği bir takım şeyler olabilir, atlamalar olabilir. Onlardan dolayı kusura bakmayın. Dış görüntülerde onları kapatmaya çalışırız. Şimdi konfor. Evet. Onu diyordum. Bu araba 4 çeker olduğu için yani burası aslında uygun bir ortam onun için. Ya konfor, tatlı sert süspansiyonları var. Yani zaten 2 defa Mokka kullandık. Onların da süspansiyonları aşağı yukarı söylediklerimiz herhalde geçerlidir. Bunda 18-55 yanak ve 18 inçlik lastikler var. Dolayısıyla hani çok yumuşak, çok konforlu bir araba değil. Gergince bir araba. Şu anda da mesela hani çok beni işte aşağıdaki o pürüzlerden, bütün inişlerden, çıkışlardan, girintilerden, çıkıntılardan çok fazla yalıtıyor değil yani araba. Tatlı sert, hani gergince. Ama daha küçük jantlara, daha küçük lastiklerle, 17'lerle falan alırsanız muhakkak ki konfor seviyesi yükselecektir. Tatlı sert bir araba. Sonra motor. Bu otomobilde ve muhtemelen hani Türkiye'ye geldiği zaman en çok satacak seçenek 1.6 dizel 136 beygir. Bu motoru zaten önceki kullandığımız Opel'lerden biliyorsunuz, işte Insignia geldi en son, ondan önce Astra. Yani bu motorla ilgili söyleyebileceğim şey, birincisi performansı son derece kafi. Güzel gidiyor motor. Bunun haricinde 6 litre yaktı. Şu anda tabii bunların hepsi galiba mil cinsinden, değil mi? Evet. Şu anda mil cinsinden 47.6 mpg yazıyor da turuncu araba dedik biz çoğunlukla. Ben şu anda mavi arabadayım. Bunu pek kullanmadık. Turuncu araba 6 litre yaktı. Bir karışık kullanım. Yani sakin kullanma da var, gazlama da var. İstanbul'da da muhtemelen bu arabayı alsanız işte önden çekiş haliyle, manuel haliyle 1.6 136 beygirle dizelle alsanız 6 litre civarı yakacaktır. Onun dışında şimdi sessizden biraz bahsetmek istiyorum. Çok sessiz motor değil bence. Mesela yani hani çok sessiz değil. Opel'in çünkü bu motorla alakalı bir takım iddiaları var. İşte sınıfın en sessiz motoru diye. Bana çok da öyle gelmedi açıkçası. Daha önce zaten söylediklerimiz aşağı yukarı aynı durum. Bu arada efsane bir manzaraya, efsane bir ortama girmiş vaziyetteyiz. Bu parkuru Opel bu arada hani tam kapatmış da değil. Ara sıra mesela dün buraya çıktığımızda bazı inşaat araçları ve daha önce hiç görmediğim büyüklükte, irilikte, vahşilikte kocaman makineler falan geçiyordu bu yoldan. O yüzden mesela öyle bir tanesi karşıdan gelecek olsa benim şuradan aşağıya atlamam, zıplamam ve düşmem falan gerekecek. Ama Opel bizim için kapattığı gibi burayı.
büyük oranda. Yani bizden başka pek gelen yok. Her neyse motor böyle. Şanzıman işte 6 ileri ve bu manuel, yani kullanımı rahat bir şanzıman. 2000 devirde yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bu araba oranları da uzun. 6. viteste 2000 devirde 120 kilometre civarı bir hız yapıyor. Dün otobanda oydu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şöyle yap, şu anda deneyebilir miyim? Yok, şu anda deneyemem. Ve kullanımı çok rahat. Nedir? Geçişler çok yumuşak. Debriyaj pedalı çok yumuşak. Çok rahat debriyaj pedalı var. O yüzden yollar falan da çok net. Çok güzel bir manuel şanzıman. Alırsanız bu arabayı, eğer manuel alırsanız bir şey yaşamazsınız. Bir pişmanlık yaşamazsınız. Ondan sonra şanzımandan sonra ne geliyor? Tabii ki yol tutuş geliyor. Yol tutuş için yani arazide de tabii dün kullandık ama dün daha ziyade Eren kullandı. Eren kardeşim benim kullandı. Bu ne işe yarıyor? Bu yokuş iniş sistemi. Ondan sonra yokuş iniş sistemi var. Aynı zamanda yokuş kalkışla alakalı da bir takım bu arabanın destekleri var. Yokuştan kalkarken bir tür desteği vardı. O tam çok fazla da ne işe yaradığını izah etmediler. Şimdi ESP düğmesi var. Basılı tutuyorum. Traction Control Off yazıyor. Basılı tutmaya devam edersem ESP'nin kapanıyor mu? Sanırım kapandı. Orada ESP Off düğmesi yanıyor. Doldurarak kalkarsam ne olur? Evet. Normal şartlar altında arkadaşlar bu araba %100 önden çekiş. Yani evet. Yol çok güzel. Yol efsane, tam bir etap. Bunun için geldim ben İskoçya'ya kadar. Ne diyordum? Evet, normal şartlar altında arkadaşlar bu araba önden çekiş. Ama Allah, eğer duruma göre ihtiyaç duyarsa %50'ye kadar arkaya torku gönderen bir 4 çeker sistemine sahip. Yani tork dağılımı %0 ile 50-50 arasında değişiyor. Adaptif bir 4 çekeri var. Ve genellikle böyle sistemlerde arkadaşlar, hani şehir içinde hiçbir şekilde 4 çeker olduğunu anlamıyorsunuz. Bayağı bir üzerine çıkmanız lazım. Bayağı bir arabanın kayması ya da çekişin düşmesi lazım ki güç arkaya gitsin. Şu anda da amacımız bu. Ne kadar adaptif, ne kadar işe yarıyor onu görmek. Başka bir özelliği bu 4 çeker sisteminin çok hafif olduğunu söylüyorlar. Genellikle yani ne kadar ağırlık kattığı, ne kadar kütle kattığı aşağı yukarı çok fazla değişmez ama bu arabada önden çekişe göre 65 kilogram 4 çeker sistemi daha ağır. Şimdi müsaade ederseniz arkadaşlar biraz eğleneceğim. Çünkü tam bir etap burası. Yani süspansiyonlar tabii şu anda biraz daha yumuşak olmasını arzu ederdiniz. Çünkü şeylerde, hani girintilerde, eğer o girinti biraz fazla derinse biraz fazla bu araba zıplıyor. Ondan sonra mekanik el freni var, elektronik değil. Böyle yerlerde, böyle durumlarda tabii bu arabayı alıp da kim ne yapacak? Buralara girecek mi? Böyle yollara girecek mi? Şurada bir tane su vardı. O suyu arkaya atıyorum. Bu yollara olur da eğer girecek olursanız arkadaşlar, bu tür toprak yollara mekanik el freni işinize yarayabilir. Güzel bir olay, güzel bir detay. Ve ikinci viteste buraya giriyoruz. Tabii yol notlarımız da yok ama şöyle çıtır bir el freni çektik. Burada da bir el freni çektik. Hop. Şu anda çok eğleniyorum. Yani işte İstanbul'da böyle şeyler yapmak isterseniz, yapmanız gerekirse eğer, böyle 60 km, 70 km falan şehir merkezinden dışarıya çıkmanız gerekiyor. Biz onun yerine 4 saat yol ile uçakla İskoçya'ya kadar geldik. Bunu yapmak için. Yani lansmanın bir işe yaraması lazım. Bu kadar para harcıyorlar bu lansmanlara, bu organizasyonlara. Buradan hızlı geçsem ne olurdu? Aa, bir tane daha mokka var. Hatta 2 tane mokka var. Hi. Arkadaşlar çekim yapıyorlar bu arada. Türkiye ile beraber Hollanda ve başka milletler de var. Biraz yorulmuşlar yüzlerinden, onu anladım. Ve 3'e atıyoruz. İleride bir viraj var ama tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum. Şu çok da keskin gözükmüyor. Arkaya ne kadar güç gönderdiğine dair arkadaşlar çok net bir şey söyleyemiyorum size. Şu anda oldukça kaygan, çünkü zemin oldukça kaygan. Yani biraz daha çekişin fazla olması, biraz daha tutması lazım ki hani hakikaten arkaya güç gidiyor mu ya da ne kadar gidiyor onu
Size söyleyebileyim, bir de dikkat ederseniz genellikle yokuş aşağı iniyoruz. Yani burayı aslında çıkmak lazım. Çıkarken daha fazla güç dağılımını anlıyorsunuz. Anlarsınız yani. Şurada şöyle hafif. Oho! Yeah. Çok iyiydi. Yani yol tutuyor. Sanırım araziye çıktığım yolun aynısı da benim soldan gitmem gerekiyor, sağdan değil. Arkadaşlar bir an için muhtemelen benden korktular. Ama biliyorum soldan gidiyor, sağdan değil. İskoçya ya da İngiltere'ye gelirseniz arkadaşlar ilk dikkat etmeniz gereken şey bu. Her şey ters. İnsanlar değil, insanlar iyi insanlar da yol soldan gidiyor. Neyse, sonuç kısmında içeride bitirelim. Arkadaşlar bu araba merak ettiğiniz şey nedir? Ne kadar? Fiyatı ne kadar? 73 bin liradan başlıyor, 92'ye kadar uzuyor. Uzuyor ne demek? 92 bin lira olanı 1.6 dizel otomatik. Bu araba biliyorsunuz manuelde. 1.6 dizel otomatik 92 bin liradan başlıyor. Ondan sonra 73 bin lirada bas fiyatı. Ama bunun üzerine bas fiyatı olduğu için donanımları falan eklediğin zaman yani mesela bu araba muhtemelen 100 bin lira civarı bir şeye tekabül edecektir diye tahmin ediyoruz. Çünkü 4x4 benzinli de 10 bin liralık bir farka denk geliyor. Benzinli motorla aldığınızda 4 çeker, evet 10 bin lira daha ödemeniz gerekiyor. Dizelde 6 bin liraya tekabül ediyor. 4x4 farkı. Araba güzel. Araba muntazam bir araba. Sevdim. Yani birazcık daha konforlu olabilirdi. Onun dışında gördüğüm bariz bir eksiği yok bu arabanın. Tabii fiyatlar yükseldi. Epey yükseldi ama B SUV'ler en son işte Renegade test etmiştik. O da 100 bin lira civarı bir şeydi. Bu fiyatlara ulaşmış vaziyette maalesef. Biraz pahalılar. Çünkü esasında en temelde bunlar B segment arabalar. Biraz daha keşke ucuz olsa diyor insan. Onun haricinde Cihan Bey kendisinin arkasından konuşuyor şu an tam olarak. Bakın gidiyor uzakta. Üzerinde özellikle durduğu bir şey var. O da işte 1.4 benzinli yeni turbo motoru var Opel'in bir tane. 152 beygirlik bir motor. 140 beygirlikten çok daha gelişmiş, çok daha modern olduğunu söylüyorlar. 152 beygirlik. Aynı zamanda bu 1.4 işte benzinli motoru, bu 152 beygirlik yeni motoru otomatik şanzımanla da alabiliyorsunuz. Alabileceksiniz daha doğrusu. Yeni bir motor ama kullanmadım. Dolayısıyla hiç fikrim yok motorun ne kadar iyi olduğu ya da ne kadar az yaktığıyla ilgili. Ama öyle bir şey var yani 140 beygirliğin yenisi geliyor. 152'lik bir benzinli. Böyle arkadaşlar, İskoçya'daydık. Edinburgh diye okunan çok güzel bir şehirdeydik. Çok güzel bir ülkedeydik. İnşallah böyle yurt dışı lansmanlara gitmeye devam ederiz. Güzel bir lansmandı. Siz de eğer bu videoyu, bu ilk sürüşü beğendiyseniz beğen düğmesine basınız. Beğen düğmesi eminim benim buralarımda bir yerimdedir. Abone olunuz. Hala abone olmadıysanız eğer. Bundan sonraki ilk sürüşlerde, lansmanlarda vesaire diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Bunun için geldim ben İskoçya'ya kadar. Utku bayılıyorsun değil mi bana? Ulan bir şey diyor. Bir bar diyor. Pil için bir bar dediğine göre kapatayım değil mi Utku? Kapatmaya kıyamıyorum. Hoşça kal Utku.